Evet arkadaşlar, Endonezya Bali'ye hoş geldiniz. Özellikle Julia Roberts'ın Ye Dua Et Sev filminden sonra uçuyor ama akabinde dünyada en çok fotoğrafı çekilen ada oluyor. Harika. Burası büyüleyici işte. Ve buranın geceliği sadece $20 falan. Muhtemelen size dünyada görebileceğiniz en uygun otellerden bir tanesi olan. Aslında her evin 3 tane bir tanrısı oluyor. Tütsü niye birçok dinde kutsal, hiç düşündünüz mü? Hollandalılar işte bahane uydurup bundan yaklaşık 100 sene önce buraya ilk oteli dahi açıyorlar. Bunun içine şeker mi koymuşlar ya? Şu ana kadar dünyada gördüğüm tek gezen en çok kadın Bali'deydi. Bali'ye hoş geldik. Neredeyiz? Bakın neredeyiz? Herkese Allah'ım muhteşem bir yerden, Bali'den selamlar olsun dostlar. Nasılsınız? Ben Deniz Pehlivan. Tayland'da artık yeterince doymuştum ülkeye ve dedim ki biraz daha yakın bir yere gideyim ve daha önceden tam doyarak gezemediğim bir yer olsun. Neyse, bindim uçağa. Bangkok'tan Bali'ye geldim ve ne zaman döneceğim belli olmayan bir yolculuğa çıktım. Burası dünyanın en ünlü balayı destinasyonlarından birisi. Özellikle ruhani olarak kendini aramak isteyenlerin, yogacıların, entelektüellerin sıkça adından söz ettirdiği, hatta bence dünyada en çok Instagram içeriğinin üretildiği yer. O yüzden bugünden itibaren sizlere 6-7 bölüm şeklinde olmasını planladığım Bali vloglarımı başlatacağım. Hadi bakalım. Önce kaldığım otelden başlatmak istiyorum çünkü ne kadar uygun olduğunu gördüğünüzde hemen Bali'ye uçak bileti bakmaya başlayacaksınız. Bu benim Bali'ye 3. kez gelişim. O yüzden adayı oldukça iyi biliyorum. Bununla beraber burasının ne kadar büyük de bir yer olduğunu ve size hem ülkedeki kültürel durumu hem de gezi planı yaparsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini sırasıyla anlatacağım. O yüzden baştan sona izleyeceğiniz, keyifle izleyeceğiniz bir bölüm olacak. Size iyi seyirler, bana da güzel bir Bali gezisi olsun. Başlayalım bakalım. Abi şimdi muhtemelen size dünyada görebileceğiniz en uygun otellerden bir tanesi olan, aslında sadece bu otelin özelinde demiyorum, Bali özelinde otel kısmıyla giriş yaparak göstermek istiyorum. Burası 40 metrekarelik, şöyle göstereyim, kocaman benim odamı görüyorsunuz. Şurada duş, tuvalet var, şimdi onu göstermeme gerek yok. Buradan çıktığımda beni harika bir orman manzarası karşılıyor. Şurası dünyaca ünlü Monkey Forest dedikleri maymunların olduğu ortam. Hatta bakın şurada maymunlar var. Sabahları hepsi buralara gelip balkonlarda bir şey kaldı mı diye arıyorlar ama çete gibi. Ve buranın geceliği sadece, yani dolar olarak söyleyeyim, TL çok değişiyor, $20 falan. İnanabiliyor musunuz? Ve bunun gibi burada binlerce yer var. Hepsini anlatacağım ve yine bu gezimde de açıklama kısmına sırasıyla buraya gelirseniz neler yapmanız gerektiğini orada bulabilirsiniz. Hadi çıkalım. Sabırsızlıkla buraları gezmek istiyorum. Çünkü 2 gündür ben buradaydım ve hep yağmur yağıyordu. Şansımıza şu an hava açtı. Güzel de bir gezi yapabileceğimiz imkan oluştu. Odadan çıktığım andan itibaren hepsini göstermek istiyorum. Bulunduğum yerin güzelliğini görünce zaten neden bu kadar şaşırdığımı anlayacaksınız. Burası çok büyük bir otel. Chambulung Sari diye geçiyor otelin ismi. Abi şuraya bakın. 2 tane havuzdan en büyüğünü görüyorsunuz. Böyle çok güzel bir doğanın içerisindeyiz. İnanılır gibi değil ya. Abi rüya gibi bir yer değil mi? Gerçekten. Hi. Good morning. Ve burada en çok sevdiğim, gerçekten tabiatı da hissediyorsun. Tatili de hissediyorsun. İnsanlar çok güler yüzlü. Böyle bir tesis işte. İnanılır gibi değil mi? Yani ben fiyat konusunu direkt size söyleme sebebim şu. Gerçekten çıldırmış bir rakamda kalıyorsunuz çünkü. Ve böyle bir doğanın içerisinde. Burası aslında çok büyük bir ada. 5 milyon kişi yaşıyor. O yüzden Bali ve ada deyince aklınıza böyle yürüyerek dolaşabileceğiniz bir yer gelmesin. Bununla beraber bir yerden bir yere gitmek neredeyse ölüm. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat mesafeler alabiliyor. Ben bu vlogda size Ubud ve yakındaki yerleri anlatmak istiyorum. Çünkü bütün bölgeleri ayırmadan gezemezsiniz. Yani Bali'yi gezmeye kalksanız bir ay bile yetmez ki insanlar buraya aylarca yaşamaya geliyorlar.
Otelden çıktık bakalım. Motor cenneti yine. Ve aylar sonra ilk defa motor kiraladım. Motorla gitmek zorundayım. Toplu taşıma yok çünkü. Şöyle bir motor. Günlüğü 80 bine kiraladım. 1 dolar da 15 bin. Oradan anlayın 5 dolara falan geliyor. Ve ehliyet bile sormuyorlar. Sadece pasaportunuzun numarasını yazıyorsunuz. Başka da hiçbir şey yok. Kapara mapara bile almıyor. O kadar kafaları rahat. Hadi bakalım sağlıklıca bineyim de size gezdirmeye başlayayım. Dünyaca ünlü Monkey Forest'a geldim. Şimdi arkadaşlar, Bali anlatması çok zor bir destinasyon. Öyle kolay değil. Çünkü dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'daki tek Hindu ada. 5 milyon kişi yaşıyor. 25 bin tane tapınak var. Ve pek tabii ki Hinduizm'de size defalarca Hindistan'dayken de anlattığım kutsal değerlerinden bahsetmeden olmuyor. Ve bugünkü gezimizde de ilk önemli durağımız buradaki maymun tapınağı. Niye? Çünkü maymunlar onlar için kutsal. Aynı Hindistan'daki gibi ama bildiğim kadarıyla Hindistan'daki Hinduizmle buradakinin arasında farklar var. Pek tabii ki diğer dinlerde olduğu gibi. O yüzden buna giriş yapmadan Bali'yi anlamak olmaz. Çünkü buradaki insanlar dini bir yaşam tarzı olarak, sadece inanç olarak değil, yaşam tarzı olarak da benimsemişler ve hayatların her kesiminde dini görüyor olacağız. Ve işte onların en önemli duraklarından bir tanesi de buradaki maymun ormanı. Şöyle bir girelim içeriye. Bayağı da temiz, güzel bir yermiş aslında. Burada binlerce maymun var. Girişe 5-6 dolar para aldılar. Buradaki işte maymunlar benim odaya geliyorlar. Şimdi burada maymunlar size saldırabiliyor. Girişte de şey yazmışlar zaten. Herhangi bir çantanızda vesaire yiyecek içecek olmasın diye. Çünkü bildiğiniz parçalıyorlar. Çantanın, poşetin içerisinde ne varsa öyle saldırganlar. Benim odamın balkonuna geldiler geçen gün. Ne var ne yok talan etmişlerdi. Yine herhalde kutsal olduğunu düşündüğümüz yılan. Girişteki figürleri görüyorsunuz. Çok detay olan bir din olduğu için ben hala çoğu şeyi anlamıyorum. O yüzden bazen göstermek yetiyor. Şimdi buranın en güzel zamanı Nisan'dan sonraki dönem, işte Ağustos'a kadar vesaire. Mesela Tayland'da da Nisan'a kadarki dönem çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Şu an güzel bir dönemde denk getirdiğimi umut ediyorum. Maymunlar görünmeye başladı. Her yerde yazıyor bak. Maymunun gözünün içine bakmayın, yemek getirmeyin, beslemeyin, asla dokunmayın ve düzgün kıyafetler giyin diye uyarmışlar. Şu an sadece yatıyorlar. Bir de göz göze gelmeyin diyorlar. O yüzden çok gözüne bakmamaya çalışıyorum. Giriş kapısı burası. Buradan aşağıya doğru yürüyelim bakalım. Her yerde influencer var. Her yerde Instagrammer var burada. Onların patlattığı yerlerden birisi çünkü. Fotoğraf cenneti. Hatta internette görürsünüz böyle maymunlarla selfie çekilip böyle maymun çıldırmış gibi görünüyor ya. Onların hepsi burada çekiliyor işte. Şöyle karanlık bir yere doğru gidiyorum. Şu yosunlaşmayı görüyorsunuz değil mi? Bunu bütün Ubud'da görebilirsiniz arkadaşlar. Her yerde var bu. Çünkü yağmurdan, nemden, rutubetten dolayı artık böyle şehrin kayaç yapısına işlemiş. Vay çok güzelmiş ama. Bak birinin mesela çekirdeğini çalmışlar. Çekirdek çıtlıyor. Çok şey canlılar yani, konuşacak gibi böyle öyle bakıyorlar ki büyük reis geldi. Bunlarda mesela uzakta durmak gerekiyor ve çok yaklaşmayacaksın abi. Şu arkadaşlar da buradaki görevliler, maymunları pek tabii ki en iyi onlar biliyor ve hatta bazen de fotoğraf çekmeniz için yardımcı oluyorlar para karşılığında. Ama çok temiz ve düzenli bir orman şu ana kadarki ilk izlenimim. Aha işte bak, monkey selfie noktası bu da. Şu şekilde selfie çekinebiliyorsunuz parasını ödeyip. Belki ben de çekinirim, gideyim Instagram'a atarım. Bu arada Instagram'dan takip etmeyenler şuradan takip edebilirler. Bir hayalin peşinde, orada daha anlık paylaşımlar yapıyorum. Orada da yine bir sürü reels'larım, gezi rehberlerim var. Bakmayı unutmayın. Çok güzel ya, şu an var ya, renk, ışık, tabiatın desenleri muhteşem görünüyor her şey. Ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama tabii gözün gördüğünü anlatmak tarifsiz.
Şunlara bak. Burada koruma altındaki maymunların demografik bir haritasını çıkartmışlar. Mesela 6 yaşından büyük erkek sadece 149 tane varmış. İşte 0-4 aylık 104 tane varmış. Böyle tek tek gruplamışlar ve hepsinin bölgeleri de var bak. Mesela tapınak grubu ayrı, yeni orman grubu ayrıymış, Michelin grubu ayrı diye böyle sınıflamışlar. Dediğim gibi hem çok kutsallar hem de koruma altındalar aynı zamanda burada. İşte bak böyle selfie çektiriyorlar bak. Maymuna bir şey veriyor. Onu verirken tam elle tutarken adam bir yandan da elle fotoğraf çekiyor. Sonra siz de ona biraz para veriyorsunuz. Şimdi buranın içerisinde kertenkelenin büyüklüğüne bak. Komodo ejderi gibi. Yılan sandım yemin ederim ha. Şurada bak. Şimdi burada tapınaklar da var. Bak bağırıyor. Bir şeye kızdı. Göz göze. Allah. Ne gördü acaba ya? Ne gördü? Yukarıda bir şey gördü, ona bağırıyor. Önemli bir şey söyleyeyim size. Hinduizm'de böyle işte kutsal yerlerde tapınakları yapmadan es geçmezler. Burada da bir tane var. Ve maymun tanrı Hanuman'ın, ki Hinduizm'de 200 binden fazla tanrının olduğuna inanıyorlar. Reenkarne olup göründüğü şeklinde maymun olduğuna inanıyorlar. Keza fare olarak da olabilir inandığı tanrının görünümü. O yüzden hayvanlarla ilişkilendirirken Hinduizm'de bazı kutsal mekanları bunun aslında ona tapmaktan çok o canlının inandığı tanrının reenkarne olduğu hali gibi düşünürseniz birazcık daha o büyük resmi görmeye başlarsınız ve bu bazen fare oluyor, bazen gidiyorsunuz işte civciv oluyor, yani fark etmiyor. Hatta öyle ki Hindistan'da tren tanrısı dahi var. Yine öyle inanıyorlar. Ve Hindistan'da, yani Hinduizm'de tanrı olmak pek de zor bir şey değil. Eğer siz topluma çok faydalı olursanız ve böyle öğretileriniz varsa, din adamı gibiyseniz zaten bir süre sonra toplum zaten sizin çok kutsal olduğunuza inanmaya başlıyor. Bu detayı Hindistan'da çok anlattım. O videolarımı izlemeden plan yapmayın. Şu an kavga çıktı. Bak. Oo. Vallahi hepsi aşağı gitti maymunların. Bak hepsi aşağı doğru bakıyor zaten. İnsanlar da gidiyor ne oldu diye. O da gidiyor. Büyük reis de gidiyor. O yüzden bu din konusunu anlatmadan Bali'yi de anlayamazsınız. Çünkü burada dini her bir detayını görüyor olacağız. Size ilk buradan başlamamın gittiği sebebi de temellerini anlatmaktı. Ve buraya da Hindistan'dan geliyorlar Hindular. Ve enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Diğer hiçbir adada Hinduizm yok. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya'da. Ayrıca ülkeye girerken de biz vize almıyoruz. Kapıda bir para veriyorsunuz. 35-36 dolar gibi bir şey. Bir ay boyunca kalabiliyorsunuz. Akabinde yine uzatabiliyorsunuz. Bu detayları da anlattıysak yavaştan yürüyebiliriz. Yani gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bence dünyadaki harika destinasyonlarından bir tanesindeyiz. Bebeğine bakın. Bak bebeği altına tutulmuş. Bak ona tutunarak gidiyor. Batar, mis nih batar, atas lagi batar. Çok güzel be. Oldukça büyük bir orman. Gez gez bitmiyor valla. Ama şeyi de çok güzel. Fotoğraf noktaları falan da harika. Doğası da harika. Çok beğendim. Yıllar önce tabii gelince insan unutuyor. Şu an birazcık daha hafızamı tazeliyor gibiyim. Ama çok farklı bir yerde olduğunuzu hissettiren bir yer. Burada da bakın bir tane tapınak var yine devasa. Şimdi burada yakında bir sessizlik günü olacak. O gün bütün adada da uçaklar dahi inemeyecek. Herkes sessizliğe bürünecek. Hatta öyle ki restoranlar, kafeler, mafeler hepsi kapanacak. Bu sadece bir gün sürüyor. Ve bir gün sonra artık her şey yeniden normale dönüyor. O yüzden bugün gezerken de böyle bir festival havası göreceksiniz. Bunun da sebebi insanların gelecek olan yaklaşan o festivalin, bayramlarının kutlaması. Güzel bir döneme denk geldik yani. Resmen maymun fotoğraf çekme tezgahları kurmuşlar. 50.000 rupi veriyorsunuz. 3,5 dolar. İyi çekiyorlar ama gördüm. Şöyle insanlar sıraya girmiş bak yine.
Yani inanılmaz kareler çekti. Yakaladım yani adamı. Ben de mi çektirsem bilemedim. Çektirip çektirmediğimi Instagram'da görürsünüz arkadaşlar. Gördüğüm şu ana kadarki en temiz Hinduların kutsal olarak gördüğü maymun tapınağı. Orada tapınaklar var yani, orman olarak da söylüyorum, pırıl pırıl. Çok güzel bir yer yapmışlar. Şurada resmen bir tiyatro sahnesini andıran dinlenebileceğiniz bir alan var. Şimdi maymun arkadaşlar birbirlerini temizliyorlar bak. İnsanın maymun olası geliyor. Maymunlar çalmasın diye kafeye böyle demir parmakların arkasından giriyorsunuz. Hatta suyunuzu dahi dışarıya çıkartmayın diyorlar. Oh, çok sıcak oluyor burada hava, o yüzden sürekli su içmek lazım. Şu yaklaşık olarak $1,5. Bu ormanın içerisinde bak, şurada insanları görüyorsunuz. Bir koruma alanı yapmışlar. Özellikle gözünü kaybetmiş bir şekilde doğan maymunlar ve kendi ailelerini, klanlarını korumak için özellikle yılanlarla savaşmış maymunlar var orada. Bunların da en büyük sıkıntısı maymun ısırığı oluyormuş ve özellikle o aile grubunun lideri kimse o ailesini korurken yılan genelde maymunun gözüne saldırıyormuş ve kaybedilen işte bu şekildeki maymunlar, yaralı maymunlar burada koruma altına alınıyor. Girişte öyle yazıyordu. 4 tane maymun vardı. Bu onlar için çok önemli bu arada. Yani gözleri gibi bakarlar o maymunlara. Öyle bir durum var. Buradan çıkıyorum artık dolaşa dolaşa. Bali'nin o meşhur Ubud köyünün merkezini gezelim. Ubud'un merkezine geldim. Buraları gezeceğim. Şurası tam işte ana meydanın olduğu yer. Hemen tapınaklar yine başladı. Burada artık hep tapınak ve evler göreceğiz. Size bu evlerin ve neden bu şekilde tasarlandığının detaylarını, birkaç sokak var orada anlatacağım. Sıcağı şu an var ya, yani yüzüm yanıyor. Terimden anlıyorsunuzdur. Gerçekten öğle saatleri çok tehlikeli burada gezmek için de. Şöyle biraz daha gölgenin olduğu, alışveriş yapabileceğim dükkanların bulunduğu bir yere geldim. Ubud zaten küçük bir yer. Yani öyle devasa bir kent gibi düşünmeyin. Adada 5 milyon kişi yaşamasına rağmen çok dağılmış bir yatay mimari var bu adada. Ve burası daha çok alışveriş için, ahşap işçiliği için biçilmiş kaftan ve fiyatlar oldukça da uygun. Böyle pazarın birinden daldım, gidiyorum içeriye. Tam o Asya'daki detayları ve renkleri hissedebileceğiniz pazarlardan birisi. Çok güzel. Böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum. Standart bir Bali manzarası görüyorsunuz. Bir evin girişi. Yine inandıkları, sembolize ettiğini düşündüğüm heykeller, inançlarının artık hangi tanrıysa, çünkü değişebiliyor. Ve sunakları. Bunun gibi her seferinde tütsü yakarlar. Kapının önüne yiyecek koyarlar. Onu tanrılarına adarlar. Aslında tütsü niye birçok dinde kutsal, hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi şu: inandıkları tanrıyla o dumanın dualarını bağdaştırıp böyle iletişim kurabileceklerini düşünüyorlar. O birçok dinde olduğu gibi Hinduizm'de de var. Mesela bakın, evlerden biri daha. Bak, girişinde yine küçük Ganesha tanrısının heykeli var mesela, bak bunda. Fil başlı Ganesha tanrısı o. Şurada daha farklı bir tanrının artık sunaklarını koyabildikleri bir alanları var. Bu işte, yani Bali'nin her şeyi bu. Burayı bu kadar özel kılan şey bu. Tamamen dinle yaşamaları. Diyorum ya, 25.000 tane tapınak var burada. Hatta size bir şey daha anlatacağım. Görüyorsunuz bir tane tapınak karşımızda, girişte böyle. İçeriye baktığınızda da zaten bir evi hissediyorsunuz. Şöyle bak. Rastgele girelim. Hello. Is this house? The family house. Şimdi evi gördünüz değil mi? Bu evlerin içerisindeki tapınaklar aile tapınağı olarak geçiyor. Yani her ailenin bir tapınağı var aslında. Bu kadar da değil. Şimdi evlerinde tapınaklar var ya, hepsinin aslında, her evin 3 tane bir tanrısı oluyor. Önce bir tanesi kutsal tanrılarından olan Shiva, Brahma veya Vishnu'yu temsil ediyor. Sonra bir tanesi atalarını temsil ediyor. Bir tanesi de işte yeteneklerini, köy hayatını temsil ediyor. Yani hepsinin dua edip mesaj vermek istediği tanrı figürü farklı oluyor. Ve işte bu aynı evde yaşayan, yani o bahçe alanında yaşayan herkesin bir dini mabedi de direkt bahçesinde oluyor. Zaten burada her şey dua temeline kurulmuş. O yüzden bu detayı da size söylemek istedim. Buraya geldiğinizde tapınak tapınak gezmek tabii ki hepinizin yapacağı bir şey, ama
aslında insanların evlerinde de küçük küçük tapınaklar var. Bu mahalle de çok güzel. Böyle sokaklarda dolaşıyorsunuz. Kafeler, restoranlar, alışveriş dükkanları, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Küçük bir yer olsa da her yere neredeyse yürüme mesafesinde ama tabii motorla gitmek çok daha basit ve pratik. Ben de şöyle biraz dolanıyorum şu an. Yaptığım hiçbir şey yok. Yani hiçbir plan yapmadım. Sadece şu an rastgele yolda ne içerim, ne yerim, hangisi dikkatimi çeker, ona göre geziyorum. Beraber bakarız. Mesela yine keza evlerden bir tanesi, bakın görüyorsunuz. Hepsinin aynı motifleri, hepsinin tasarımları bile birbirine çok yakın olsa da inanış şekillerinin içerisindeki detayları biraz size özetlemeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Bu da hemen yan sokaklarından bir tanesi. Burada akşamları özellikle trafiğe kapatıyorlar. İnsanlar gelip burada caddede dolaşıyorlar. Tabii şu an sakin hali. Şu süslemeleri de yeni yapmışlar. Bu yakında dedim ya festivalleri var diye. Onun içinmiş. Ama çok güzel olmuş. Böyle tam o Bali havasını katmışlar. Zevkli adamlar ya. Yani burada sanat da çok gelişmiş olduğu için her şeyde bir detayı görebiliyorsunuz. Ama şu an yandım. Yani yüzümden de anlıyorsunuzdur. Serin bir yere gidip dinlenmek istiyorum biraz. Çünkü yağmur geliyor. Nemden onu hissetmeye başladık. Burada bir anda böyle seralar gibi yağmur yağıp sonra her yer bir anda kuruyabiliyor. Aklınızda bulunsun. Zaten iki mevsim var. Yağışlı ve kurak diye. Yine Tayland'daki gibi. Ama Endonezya deyip geçmeyin. 18.000'den fazla ada var burada. Öyle ki bir ucu Papua Yeni Gine'de, bir ucu Tayland'da. Ama pek tabii ki çoğunda kabile hayatı ve yerel yaşamların olduğu, yolların dahi olmadığı, turizmin olmadığı aslında şeyler var, hayatlar var. Ben de çok gitmek istiyorum ama bakalım cesaret edebilirsem birkaç tanesini böyle sizi de götürürüm. Bakın Bali'nin diğer yüzü, insanlar sokaklarda yaşıyorlar. Çocuklarıyla, genelde kadınlar. Ve akşam saatlerinde çok fazla görebiliyorsunuz bu durumu. O kadar aslında yoksul bir ülke burası arkadaşlar. Endonezya'yı asla zengin bir yer gibi düşünmeyin ki bu insanların da aylık gelirleri mesela 150-200 dolar bandında. Vallahi şurada bir kafe var. Ona giriyorum. Serinmiş çünkü. Yorumlarda öyle yazıyordu. Gerçekten de öyle. Thank you. Bakın böyle bir yerde mesela şuymuş kafenin ismi, Black Eye Cafe Eatery diye. O kadar uygun ki fiyatlar. Yani güzel bir mesela etli salata yeseniz, bak şurada görmüştüm, birazdan göstereyim. Yani sadece 70 rupi, o da yaklaşık olarak yani 4 dolar falan yapıyor. Yani gerçek anlamda Bali cennet ya. Çok çok uygun. Vallahi birazcık daha hava düzelene kadar şöyle güzel bir salata söyledim öğlen. Daha çünkü size de göstereceğim. Kendim de gezmek istediğim yerler var. Çok uygun ya. Şunun hepsi 6 dolar falan. Taptaze. Beğendim. Kahvemi içtim, kendime geldim. Yine sokaklara düştük. Şimdi sizi enteresan bir yere götüreceğim. Burası aslında tarihine baktığınızda Java'daya gelen insanların kurdukları bir bölge. Onlar da önceden Hindistan'a geliyorlar. Sonra Java'yı Müslümanlar işgal edince oradaki Hindular Bali'ye geliyor. İşte o zamanlardan beri gelen böyle krallıkların bir izini de Ubud'da görebiliyorsunuz. Şimdi o kraliyet sarayına doğru gidiyorum. Bunu da niye anlattım? Hani dedim ya sabah, bunlar nasıl gelmiş, yani bu kadar Müslüman olan bir topluluk niye sadece burada var? Sebebi bu. Tabii ki akabinde yaptığım araştırmalar, okumalara göre de özellikle burada Hollandalıların çok büyük etkisi oluyor. Hollandalılar hatta buraya geldiğinde o kolonyal dönemde savaş çıkarmak için bahane uyduruyorlar. Buranın o zamanki, ya dayı bir de çöküyorum suratıma şey. Şunlar da enteresan. Hollandalılar işte bahane uydurup savaş çıkartıyorlar ve adayı istila ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki bu ada çok sanat odaklı, kültür odaklı. Akabinde burayı korumaya altına aldılar. Hatta bundan yaklaşık 100 sene önce buraya ilk oteli dahi açıyorlar. Akabinde de özellikle 80'lerdeki o sanat akımı ile beraber Bali adası günümüzün en ünlü işte sanat, doğa, aşk adası olarak biliniyor. Tabii son yıllarda özellikle Julia Roberts'ın Ye Dua Et Sev filminden sonra uçuyor ama akabinde özellikle influencerlar, instagramerlar sayesinde dünyada en çok fotoğrafı çekilen ada oluyor. Ve buraya insanlar yoga yapmaya,
aydınlanmaya, zihinsel olarak temizlenmeye, hatta kendini bulmaya geliyorlar. Öyle ki benim şu ana kadar dünyada gördüğüm tek gezen en çok kadın Bali'deydi. Ve bunların işte temel sebepleri de aslında birazcık kendini bulma çalışmaları. Bunu iyi bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Yani en azından tapınaklar, işte buranın ruhani duygularını vesaire anlamışsınızdır. Ve bir özellik daha söyleyeceğim. Burası Hindular için özel bir yer diyorum ya size sabahtan beri. Hinduizm'de ölüleri ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Burada da yakıyorlar işte. Ve o kadar detay var ki yakılırkenki süreçlerde ailenin işte mesela 40 küsür gün ölen kişinin ailesi tapınaklara dahi giremiyor. Çünkü kirlendiğini düşünüyorlar. Bununla beraber ölüler yakılırken özel bir yakma alanı kuruluyor. Bak, Ganj Nehri'ndeki gibi değil. Akabinde ölü orada yakıldıktan sonra 2 hafta sonra içerisinde de o yakılan alanı yakıyorlar falan. Böyle çok çılgın şeyler de var. Eğer böyle bir etkinlik bulabilirsem, bunu çünkü bazen internette okuduğum kaynaklarda katılabileceğini söylüyorlar bu merasimlere. Size sonraki bölümlerde anlatırım. Şimdi o bahsettiğim kralların saraylarının olduğu yere geldim. Çok kalabalık, çok. Gerçekten yani ben buraya 10 sene önce de geldim. Hiç böyle değildi. Çıldırılmış durumda. Şurada bakın bir etkinlik, kaçak keçak dansı etkinliği var. No keçak? Is it Legon? Ha, it's different one. Different, and this Legong, this Ketchak. Ha, it's 100,000 ha? Yes, per person. Keçak. Keçak dansı da işte bu kötü ruhu kovmak için yapılan, daha çok transa geçilen bir dans. Ama onu burada izlemeyeceksin. Burada da köyler var da asıl başka bir yere götüreceğim ben sizi sonraki bölümlerde. Orada izlemek lazım. Bak hep çirkin motifler var. Bunlar da hep kötülükle savaşılsın, giremesin diye çirkin yapılıyor. Gidelim bakalım. Bu en ünlülerinden biri. Bu tapınaklar genelde 3 kısımdan oluşuyor. Dışarısı, avlu kısmı, bir de en merkezi dua edilen kısım. Ve o çirkin heykeller işte kötülük içeriye giremesin diye aslında bir nevi onların inancında kötülüğü engelleyen bir sembol. Her yerde görebiliyorsunuz bunu. Şimdi merkeze yaklaştıkça ses azalıyor ve en yukarıda da merkez noktası oluyor genelde. Orada dua ediyor insanlar ama burası bir tapınak değil aslında temelinde. Ne biliyor musunuz? Dediğim işte Kraliyet Sarayı. Bunun bir tane yanında var. Bu tapınağı diye yazmış bazı kaynaklar da. Zaten hemen hemen hepsi birbirine o kadar benziyor ki. Ama en azından o kötü heykellerin niye yapıldığını size anlatmış oldum. Oraya da gidince şimdi gösteririm. Ana bir tane de sarayın olduğu yer var. Yan yana bunlar zaten. Şu yukarı kısma çıkamıyor musun? Şöyle bir etrafından dolaşılıyor anca o. Çok Çinli var her yerde ya. Çinli'de çıkar, turist yok etrafta. Dünyada artık her yeri Çinliler istila etti. Buraya gelip dua ediyorlardı az önce ama içeri girilmiyor diye biliyorum. Şu renk turuncuyu, şu artık siyahlaşmış heykelleri bütün şehirde görebiliyorsunuz. Burası onların ruhani başkenti olarak nam salan bir yer. Aynı zamanda sanatında. Ama insan gezdikçe özellikle doğal yerlerine de hayran oluyor buranın. Şimdi böyle sizi merkezi gösterdim. Yavaş yavaş merkezden çıkmaya başlayacağız. Sarayı da göreyim. Ondan sonra böyle daha pirinç tarlalarının olduğu yere doğru gideriz. Böyle bir tapınakta, ben artık tapınak gezmeyi sevmiyorum ya. Yalan söylemeyeyim. Bir süre sonra aynı geliyor. Bu dayılar da hep taksiciler. Eğer motor süremiyorsanız el mahkum onlar nereye götürürse oraya gitmek zorunda kalıyorsunuz. Diğer türlü çünkü toplu taşıma yok burada. Şimdi bu caddeleri de en ünlü caddeleri. Buradan böyle aşağıya kadar gittiğinizde her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ne ararsanız da bulunuyor ama şimdi benim gideceğim yer şurada ilerideki 100 yıl boyunca hükümdarı oldukları bu coğrafyanın krallarının sarayı. Burası sanat yazıyor bak. Priyanka Ubud Art Market, sanat pazarıymış. Onun hemen girişinde. Diyorum ya, her şey bir sanatla ilgili bir yer bulabiliyorsun burada. Ahşap işçiliği yapan köyler ayrı.
kıyafet yapan köyler ayrı. Zaten pirinç onlar için kutsal, yani tanrılarının bahşettiği en önemli zenginlik olarak biliniyor. O yüzden daha çok böyle köylerde pirinç üreterek yaşıyorlar. Her şeyde adamlar düzenlerini kurabilmişler en azından. Bir de iyi insanlar, yani Tayland'dakiler gibi hiç bir zarar görmezsiniz. Kendi hallerinde böyle güleç, yardımsever bir topluluk. Geldim. Bak burası mesela güzel bir yerdi. Ben bunu hatırlıyorum. Şuradan gidelim. Hello. 50.000 rupi ödedim şuna. Bu sarısız. Sarong. Sarongsuz içeri giremiyorsun. Ah, okay. Thank you. Oğlum resmen teker teker giydiriyorlar. Bir şey dedi, kimono giyecekmişim. Evet arkadaşlar, Endonezya Bali'ye hoş geldiniz. Artık hazırız. Bunları giydirdiler. Şimdi tapınağın olduğu yere doğru gezerek gireceğim. Burası aslında tapınak diyorum. Bak ağzım yine kayıyor. Bir su sarayı. Kralın sarayıymış aslında. Çok güzel. Bak burasını gerçekten çok beğendim. O sokaklardaki kalabalıktan çıkıp bambaşka bir diyara girmişsin gibi oluyor. You didn't bring your standard. Harika. Burası büyüleyici işte. Bir de şu kıyafetlerle falan böyle bir otantik hava yaratmışlar. Kültürlerini hissedeceğiniz bir ambiyans oluşturmuşlar. Şurada kral ve kraliçenin oturduğu tahtları görüyorsunuz. Ama altından değil diye biliyorum. Ya normalde şunun içine de giriliyor ama bakımdayız dediler. O yüzden alamıyoruz dediler. Bununla idare etmek zorundayız. Şimdi ben de burada bir fotoğraf çekinirim. Bu ahanı ölümsüzleştirmek için. Ondan sonra yola devam ederiz. Burası güzel iyi bir tecrübe. Burada çok ünlü bir dondurma yapan kokonatçı var. Kokonat dondurması yiyeceğiz. İsmi bu. Tukies. Kalabalıktan da anlayacağınız üzere. Bakalım dedikleri kadar var mı? Kokonatın her şeyini yapıyorlar. Bak şu tatlısı. Orada dondurmaları var. Ubud'daki en yenmesi gereken şeylerin başında geliyor. Bildiğiniz bir kap dondurma işte. İçine de böyle granola falan koymuş. Bakalım nasıl tadı. Çok iyi ama aşırı şekerli. Bayıldım. Ama şekeri biraz fazla ekmişler. Buna sadece 30.000 verdim. O da yaklaşık olarak $2. Gelmişken yemek lazım. Dondurma güzeldi. Yani dediğim gibi şeker dışında lezzet olarak harikaydı. Sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Buranın bu kadar ünlenmesinde en önemli temel sebeplerden bir tanesi dünyaca ünlü yogacılarını çıkaran bir kafe var. Hepsi burada büyümüş. Hepsi burada eğitim almış. Ve akabinde de o kafe çok ünlenmiş. Daha önceki geldiğim yıllarda çekmemiştim. Şimdi gelmişken çekeceğim. Oraya doğru gidiyorum. Burası Ubud kadar meşhur, anlayacağınız üzere mekanın park yerinden kalabalığı tahmin edebilirsiniz. İsmi de tam şöyle yazıyor bak. Yoga Barn diye. Girelim bakalım dedikleri kadar var mıymış. Sanırım burada konaklama imkanı falan da var. Accommodation Guest House kısmını koymuşlar. Yalnız giriş çok güzel ya. Burada yoga eğitimi de alabiliyorsunuz aynı zamanda. Yoga, dans, müzik ve healing işte. Healing buranın olayı, iyileşme. Özellikle ruhani olarak. Aradığınız adres burası. Bambuların güzelliğine bakın. Çok güzel bir tabiatın içerisindeymiş. Eğitim almaya başlamış. Sırf bunun için gelenler var biliyor musunuz? Bu da gün içerisinde saat saat nasıl bir yoga eğitimi istiyorsanız alabileceğiniz schedule'ları, planlamaları ve fiyatlarını da yazmışlar. İşte 3 saati 420.000, 5 saati 675.000 yaklaşık olarak 30 günlük sınırsız da alabiliyormuşsun mesela 2600'müş. Yani çok bir para değil baktığınız zaman. Benim merakım yok. Ben sadece buraya hani
Gelirseniz uğrayın diye size gösteriyorum. Ben o konulara hiç adapte olamıyorum çünkü ne yazık ki dikkat dağınıklığım var. Güzel bir yer kurmuşlar ama beğendim. Oldukça huzurlu ve keyifli. Vallahi çok ilginç bir yer burası yani. Tipler, insanların bile giyiminden tutun görünüşüne kadar hiç başka bir dünyada olduğunu anlıyorsun. Ben meditasyon yapamıyorum abi. Kira aklıma geliyor, uçak biletleri aklıma geliyor. Bir anda aydınlanırken içim kararıyor. İşte burası dünyanın en ünlü yoga merkezlerinden bir tanesi ve gördüğünüz gibi bir ortamı vardı. Merakınız vardır, hobiniz vardır, deneyimlemek istiyorsunuzdur. Ama dünyanın en iyi adresi burası. Ben gelmişken elçiye zeval olmaz diyerek gösterdim. Keşke ben de meditasyon yapabilsem yani. Yapanlara çok iyi geldiğini, hatta annemin de bu konuda cevabı var. Namaz kıl oğlum işte der hep meditasyon konusunda. Aslında Hinduizm'de de temelinde o var. Yani 4 ana işte Tanrı'ya yaklaşabileceğin şeylerden bir tanesi de meditasyon. O yüzden çok yaygın. Ve bu adanın da merkezindeki en önemli yer burasıydı. Şimdi artık sizi pirinç tarlalarına götürebilirim. Kendim de bayağıdır görmedim. Gidip biraz tarlaların etrafından gezip yerel yaşamı da izleyebileceğimiz kareler yakalayalım. Vamos. Çok güzel bir yolculuk yaptım. Şimdi Kampohan adında bir yürüyüş yolunun olduğu Ubud'daki en güzel noktalardan doğanın içerisinde pirinç tarlalarını görebileceğiniz yere gidiyorum. Böyle banyan ağaçlarını andıran ağaçların altından. Bak hava yine kapandı. Her an yağmur yağabilir. Sıcaktan belliydi zaten. Şöyle bir su aldım. 5000. Bunların parası. Yani 30 cent falan. Allah'tan her yerde markettir, kafedir. Her şeyi bulabiliyorsun. O konuda çok iyi. Avatar filmindeki o ağaçlara benzemiyormuş. Şunlara bakın. Hepsi banyan ağacı. Bu yol ne kadar güzelmiş be. Keşke biraz da ışık olsaydı var ya. Do you think it's gonna rain? Yes, it's good prepare because 3 days. No problem brother. How much is it? 30,000 rupees. 30,000 rupees. $2. Yes. Let me check it. Be careful, yeah, for this money and my phone. Yeah. They steal it? Ah. Forget in the place. My And they phone. just take it away. Yeah. Ah, I know. Thank you brother. Yeah. Thank you very much. Suksama. Take Suksama. care. Bye bye. Bunu aldım çünkü burası 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru aynı zamanda. Şimdi ıslanmak istemiyorum. Doğanın içerisinde ne olur ne olmaz diye garantiye bağlamış olduk işi. Hadi bakalım 2 kilometrelik parkur başlasın. Böyle bir tane tapınağın hemen yanından yürüyerek gidiyoruz. Bakın bu pagodalar gibi böyle kat kat yapılmış. Böyle genelde 7 katlı 8 katlı olur. Benzerlerini Japonya'da da çok görürsünüz ama tabii ki hiç alakası yok din olarak. Bir tanesi Hinduizm, bir tanesi Şintoizm, Budizm. Umarım şu yeşilin güzelliğini ekranlarınızda siz de görüyorsunuzdur. Gözüm kanadı yeşilden. Burada şöyle bir tane kafede yapmışlar. How many meters left? 10 minutes. Maybe while I'm coming back. Thank you. Hep böyle tatlı gülüyorlar. Gördünüz mü? 32 dişler. Yani bu genelde Hindu ve Budist ülkelerin çoğunda bu var. O gülüşün tatlılığını görüyorsunuz. Harika bir tabiatın olduğu yere geldim. Güzel bir 2 kilometre olacağına eminim. Birazcık sadece nem fazla. O da muhtemelen yağmur şimdi birazdan yağmaya başlar. İşte şimdi tam Bali oldu be kardeşim. Yemyeşil tabiat, kokonat, palmiye ağaçları. Bir yanda şu köylerin içerisindeki o manzara. Bu yolu çok beğendim.
Gördünüz yani Ubud'un merkezi ne kadar kaotikti. Hani motorla gelirken de GoPro'yu kafama taktım. Yolları görün istedim. Ki yani şu an yoğun sezonda değiliz. Yoğun sezonda düşünemiyorum burayı. O yüzden böyle hemen şehrin bir 10 dakika dışına çıkınca harika yerler insanı rahatlatmıyor değil. Tabi doğanın içine ulaştıkça böyle daha Bali tarzı görebileceğiniz oteller, tesisler de oluşuyor. Bak şunlar onlardan bir tanesi. Size bir öneride bulunayım. Burada dünyanın en iyi balayı otelleri, zincirleri var. Hatta buraya ait de oteller var. Şimdi ben açıklamaya bölge bölge kalabileceğiniz otel seçeneklerini bırakacağım. Çünkü burada şu an sadece Ubud'u gördük. Seminyak var, Kuta var, onunla Uluwatu var. Bir dünya bölge var. Yani dedim ya Bali'de bir ay kalsan yetmez. O yüzden oradaki otellere bakıp ona göre plan yapın. Özellikle çiftler. Hadi ben tek geldiğim için böyle çok iyi bir otelde kalmak istemedim. Bu arada aşırı da bir fiyat farkı olmuyor. Benim ilk videonun girişinde gösterdiğim otelden de anlayacağınız üzere Türkiye'deki gibi uçuk fiyatlar yok burada. Eğer çift olarak gelirseniz burada çok güzel otellerde kalın. İyi plan yapın yani derim. Geldiğimi düşünüyorum artık. Şu kapıdan gireceğiz. Salamat Datang. Hoş geldiniz. Allah abi. Köy gibi bir yer miymiş acaba bu? Ben böyle bir izleme noktası olacak diye düşünmüştüm ama o yolu yürüdükten sonra böyle kafelerin olduğu bir yere çıkıyorsun. Bildiğin köyün içerisindeyim şu anda. Ben dediğim gibi izleme noktası bekliyordum. Olması lazım çünkü bir yerden manzara görmem lazım ha. Şu kafelerden görülecek muhtemelen. Bir keşfedeyim. İşte insanların evlerindeki tasarımlara bakın. Tapınak dedim ya işte herkesin evinde var. Bak onlardan biri. Adamın evinin bahçesinde bildiğin tapınağı var. Bak her yerde bu sunakları görürsünüz. Ve içeride ne yiyorlarsa ondan bir parça verirler. Şey gibi düşün. Tanrılarına şükran. Hani bak biz bunu yiyoruz, senin sayende yiyoruz deyip dua edip adıyorlar aslında. Adak gibi. Ve aynı zamanda tütsülerle de bunu bir şekilde onlara Tanrı'ya şükranlarını göstermek için kullanıyorlar. Bu her yerde bu şekilde oluyor. Bunların hepsi de evleriymiş. Valla ben kaptırmışım kendimi. Köyün çıkışına kadar yürüdüm. Şuradaki elemana sordum. Görecek ileride bir şey yok dedi. Şu kafe dikkatimi çekti. Manzara noktasına doğru bakıyor. Hay. Pek de bir şey yok gibi ama. Orayı çok beğenmedim. Bir de buraya deneyelim. Hello. I want to drink coconut. Yes. Hot or cold? Cold. Yeah. Yes, it got this. Thank you. Böyle bir yer. İşte en güzel yanı bu. Bu kadar yürüdükten sonra insan bir serinlemek istiyor. Şansıma da böyle güzel bir kafe buldum. Buz gibi bir kokonat suyu içelim. Bakalım, bu arada ilk defa bu yolculuğumda Endonezya'da kokonat deniyorum. Oo, bunun içine şeker mi koymuşlar ya? Kokonatı muhteşem. Harika. Çok beğendim. Burada böyle bir yerde. Gelmişken gördük işte. Bu dönemlerde içtiğim böyle beni benden alan en iyi kokonat suyuydu. Ben burada kıza bir şey sordum şimdi. Asıl burada şeyler var. Pirinç tarlaları. Şunun dedi yolun ilerisinden devam edeceksin. Oraya doğru yürümeye karar verdim. Az önce adamın bir şey yok orada dediği yer. Muhtemelen onun için hiçbir şey yok ama bizim için görsel bir güzelliği olabilir. Abinin bir şey yok dediği yer asıl benim gelmek istediğim yer. İşte bazen çok sormayacaksın çünkü insanlar da yanlış seni yönlendirebiliyor. Bu sefer gitmek istediğin yere gidemiyorsun. Tam benim istediğim gezme şekli. Bak böyle köyün içerisinde şimdi pirinç tarlalarını görerek dolaşmak istiyordum. Burası onlardan bir tanesi. Onu vaat ediyor. Burada böyle sanat galerileri,
Oteller, restoranlar, kafeler, her şey var ve inanılmaz da bir inşaat gördüm, biliyor musunuz? Yani eski sakinliği kesinlikle yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi talan ediyoruz anasını satayım, tabiri caizse. Bunlar da işte pirinç tarlaları. Şu an suluyorlar mesela, şu tarlaları göremezsiniz yeni ekildiyse. Aşağıda bak adam böyle kat kat şeklinde yapıyor. Onlar da pirinci çıkartın. Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi yiyecek başka bir şey yok desem yeridir yani. Pirinçsiz asla yaşayamazlar. Böyle bir köye geldim. Bak şu kafenin olduğu yer güzelmiş. Karsa Kafe. Böyle yerleri gezeceksin aslında Bali'de. Daha böyle köyleri, küçük kırsalı. Motorla neredeyse her yere girip çıkabiliyorsun. Her yere yol var. Aa bak şurada dikilmiş mesela pirinçleri görüyorsunuz. Tek tek koymuş, şimdi bu zamanla işte sulandıkça ormanlaşacak, böyle aşağılara kadar gidiyor bak. Bunların hepsi pirinç tarlaları ama bunların en güzel örneklerini, ki UNESCO koruma altında, ben size sonraki bir bölümde göstereceğim. Bugün oraya gitmeyi düşünmüyorum çünkü. Ayrı bir yerde o. Gitmişken kapsamlı da bölüm yaparım ama manzaralar hep bu şekilde oluyor ki keşke ışık olsa. Daha güzel görürdük. İşte benim aradığım yerler bunlardı. Böyle köylerin içerisindeki pirinç tarlaları, yemyeşil bir tabiat. Gerçek Ubud işte bu normalde. Güzel bir yer buldum. Yani birkaç tane kafe buldum Google Maps'ten. Şöyle yukarıdan haritadan bakarak bir tanesine doğru yürüdüğümü düşünüyorum. Manzaranın da keyfini çıkara çıkara. Tezek kokuyor ya, tamam doğru yerdeyim. Yürüdüğüm yola bakın. Mesela bunlar artık bayağı büyümüş. Pirinçler, yukarıda daha seyrekleri vardı ve insanlar böyle yerlerde yaşıyorlar. Buraya bayıldım. Çok sessiz. Şurada bak pirinç eken 3 tane Balili insanı görüyorsunuz. Böyle koca tarlayı tek tek ekerek gidiyorlar. Bak bunlar yeni ekilmiş mesela, suluyorlar. Şurada bir kafe gördüm ben, rastgele, ki yolda yok yani, görüyorsunuz patika bir yoldan gidiyorum. Buranın manzarasının güzel olacağını düşünüyorum. Bak böyle böyle ekiyorlar pirinci. Is this a cafe? Ha. You have coffee, right? We have only Bali coffee. Okay, no problem. Yeah, maybe what is in Okay, okay, why not? Oh be. Bak kendim bileceğim bazen. Kimseye sormayacağım. Vay işte bu be. Ha, hello. İşte bu. Tayland, Bali'ye hoş geldik. Şimdi akşam oldu, biraz böyle hem bir şeyler yiyelim içelim hem de müzik dinleyelim diye Sayuri Healing adında bir yere geldim. Burası Bali'deki en ünlü, böyle gelip yine aydınlanabileceğini düşünen insanların etkinlikler yaptığı ve biraz daha farklı düşünce yapısına, hayat bakış açısına sahip insanların eğlendiği bir yer. Size burayı göstereceğim. Ve Sezarya tanırsınız belki. Ya healing şeyine geldik. Ne yapıyorsun? Bu hile olacaksın işte, artık Hileyelim ucundayız. abi Sezer Yılmaz. Sezer Firar'da artık. Hangisini yapacağız? Sezer Firar'da artık oraya gelsinler. Sezer de burada takılıyor, geziyor. Aynı zamanda burada seyahat ve tatil, gece hayatı videoları falan yapıyorlar. Böyle buluştuk beraber, akşam takılıyoruz. When I come back, you know? O çocuk et mi yok dedi? Burada da et yok. Burada vegetable her şey arkadaşlar. Vejetaryen. Yani evet. Müziğe bak içeride. Çok ünlü burası ama yer bulamıyorsunuz. Köşeye falan kapalı mı artık, yapacak bir şey yok. Ortam bu şekilde. Burası da böyle bir yer işte. Ruhani
dini şarkılar söyledikleri, biraz böyle kafayı dağıttıkları bir kafe aslında. Herhangi bir et ürünü satmıyorlar, alkol satmıyorlar. Müzik, dans ve vejetaryen ürünlerle beslenebileceğiniz bir yer. Bali'ye kadar gelince görülmesi gereken duraklardan biri. Burası da CP Lounge adında gece böyle canlı müzik dinleyebileceğiniz, sonra disco olan bir yer. Ben artık burada biraz dinleniyorum. Aynı zamanda bakın çok güzel bir otel. Havuzu falan muhteşem. Etrafındaki şezlongların olduğu alan da çok güzel. Bali'deki sıradan yerlerden bir tanesi ya. Gerçekten rüya gibi yerler aslında. Sabah başladığım yerde günü bitiriyorum, artık uyumak istiyorum. Çünkü sonraki bölümlerde size Bali'nin bu bahsettiğim farklı bölgelerini göstermem lazım. Bali öyle bir bölümde yapılabilecek, anlatılabilecek bir yer değil. Özellikle açıklamada anlattığım kısımlara da bakarsanız planlamanızı daha kolay yaparsınız. Çok yoruldum. Yani şu an herhalde bir 17 saattir ayaktayım. Artık böyle canım tükendi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldikçe size bu Bali'yi güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hem kültürünü, hem tarihini, hem insanların yaşam şekillerini göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.